bir insan cüzdanlı biriyle aynı yatağa girip sabahlasa cüzdan bulaşmayabilir. Kalbi kasavet dolu biriyle muhatap olduğunda kalbe kasavet bulaşmama ihtimali yok. Atasözü vardır ya, mezar %80'i nazar. Nazar çok ciddi bir enerjidir. Bugün uykuya dalmakta zorlananların %70'inin sorunu sol burunlarının aktif olmaması ve soldan derin nefes alıyor. 2 tane basit teknik öğretelim, insanlara fayda sağlasın. Nefes alıp tutup burnunuzu kapatacağız. Salihlerle ve sadıklarla beraber olun. Bu bir emir. Hep şikayet eden birileri var çevrenizde. Geçmiş olsun, eninde sonunda denizi seyretmek çakraları açar. Maviyi seyretmek çakraları açar. Sevdiklerinle vakit geçirmek. Mesela çocuklarını sevmek. Çakraları açar. Seven sevdiğini söylesin. Yara aldığımız zaman bizde travma oluşturuyor. Yaralandığımızı nereden anlıyoruz? Aslında dik durabiliyorsa, frekansı yüksekse diyelim, o travmayı atlatabilir. Geçer, bu da geçer. Çözeriz Allah'ın izniyle diyebildiğinizde o size travma oluşturmayacaktır. Eyvah, şimdi ne yapacağız diyoruz, nasıl olacak diyoruz. Bu sefer duyguların altında ezilmeye başlıyoruz. İnsanın frekansı yükseldikçe kapsama alanı genişliyor. Yani aslında dünyada aurası büyür mesela. Daha çok insan tarafından saygı duyulmaya başlıyor. Gerçekten ölümün geldiği bir bedende anlaşılıyor mu? İnsanın frekansı 25'in altına düştüğünde ölüm başlıyor. Ölüm yaklaşmış insanlar yeryüzünden siliniyormuş gibi aslında. Gerçekten aurası çok sönüyor. Efendim merhabalar. Çok uzun zamandır yolunu gözlediğiniz bir konuk desem yalan söylemiş olmam. Uzun zamandır görüşemiyoruz. Hakikaten bayağı bir zaman oldu. Özledik ama. Evet, biz de sizi özledik. Harika hap niteliğinde bilgiler var ama kiminle beraberiz? Hiç bilmeyenler için söyleyeyim. Bilal Cantürk bizimle. RDT kurucusu, nefes ve kök bilimci. Şimdi zaten detaylara girdiğimizde hiç tanımayanlar ne demek istediğimizi anlayacaklar. Ben hemen bir az sonra veriyorum. Bizimle kalın. Herhangi bir yerinizde bir ağrı hissettiğinizde onu dindirecek bir nefes tekniği verecek Bilal Bey. Yanı sıra ben yayına girmeden önce dedim ki hocam nazar enerjisini anlatır mıyız dedim. Çok insanı deviriyor dedi. Buna Aynen. karşı da hap gibi bilgiler verecek. Nereden başlayalım? RDT ile bence başlayalım. RDT hiç bilmeyen birine nasıl anlatılır Bilal Bey? RDT'yi ben şu şekilde çok göğsümü gere gere ifade ediyorum. Daha önce de konuşmuştuk. Evet. Dünyanın bilinen en etkili travma temizleme tekniği diye. Neden travma temizlemekten bahsediyoruz? Bugün artık bütün insanlık biliyor ki bir sorun yaşıyorsunuz. Bakın ne tür rahatsızlığınız olursa olsun, ister ruhsal, ister fiziksel bir rahatsızlığınız olursa olsun, onun altında sebep olarak mutlaka ya yaşanmış bir travma vardır ya da demin de konuştuğumuz gibi nazar gibi negatif enerji gelmiştir. Çünkü şifa insanın içinden olan bir şey. O travma temizlendiğinde, yani sorunun sebebi ortadan kalktığında hakikaten sorundan eser kalmıyor. Yani inanılmaz şifalar bulmak mümkün. Mesela şöyle bir yelpaze yapsak hangi travmalar? Şimdi her şey travma olabilir. Travmayı da anlatırken insanlara böyle bazen anlatmakta zorlanıyoruz. Travma yaralanma demek. Yani her öfkelendiğimizde, üzüldüğümüzde travma olmuyor. Üzüntü gelir, öfke gelir, kızgınlık gelir, endişe gelir. Duygular gelir ama o duygular yaralıyor mu, yaralamıyor mu? Aslında mesele bu. Yara aldığımız zaman bizde travma oluşturuyor. Yaralandığımızı nereden anlıyoruz? İşte burada aslında onu karşılama şekliyle çok alakalı. İnsan bir sorunla, bir duyguyla karşılaştığında aslında dik durabiliyorsa, frekansı yüksekse diyelim, o travmayı atlatabilir. İlk karşılaştığında mesela geçer, bu da geçer, çözeriz Allah'ın izniyle diyebildiğinizde o size travma oluşturmayacaktır. Ama güzel. duygu gelir, herkese gelir. Lakin biz ne yapıyoruz? Eyvah, şimdi ne yapacağız diyoruz, nasıl olacak diyoruz. Bu sefer duyguların altında ezilmeye başlıyoruz. Normal şartlarda Allah-u Teala hiç kimseye, yani her zaman için böyledir, kaldıramayacağı yük yüklemez. Buna Doğru. herkes iman eder. Ayetle sabit. Evet, herkes iman eder buna ama yüklerin altında eziliyoruz. Niye? Biz olmamız gerektiği yerde değiliz çünkü. Yani travmalar bizi o yüzden eziyor. Mesela çakra kavramı vardır. Herkes konuşur, der ki işte çakralarımız tıkanıyor falan. Çakrayı açalım diye millet birbirinden medet umar. Çakra insanın doğasında var olan bir şey. Enerji bedenimiz var yani zamanda. Çakrayı açmak için birine ihtiyaç duymak kadar saçma bir şey yok mesela. Herkes der ki çok doğaldır çakra açmak. Her an tıkanır, her an açılır. Mesela çakralar hiçbir zaman tamamen tıkanmaz. Konuyu buradan girmemin sebebi travmanın oluşumuyla alakalı. Yüksek voltaj bir elektrik geldiğinde bu evdeki sigortalarımız atıyor ya bizim. Ve cihazların yanmasını kurtarıyor. Çakrada tam bu. Yüksek voltaj bir öfke, bir korku, bir nazar enerjisi geldiğinde çakramıza bir direnç oluşuyor ki kötü enerji işte travma oluşturmasın. Sorun şu, o çakra o an direnç oluşuyor, tekrar normale döndürmüyoruz biz. Yani kapalı sigortayla devam ediyoruz. İkinci voltaj geldiğinde bize travma oluşturuyor. Normal şartlarda Bariyer oluşturuyorsunuz aynen esasında. Öyle. İşte biz mesela bütün danışanlarımıza hep şunu deriz. Hani çakraların açık kalmayı öğren. Bu gerçekten zor bir şey değil. Mesela İstanbul'da şimdi, İstanbul'u o yüzden çok severim. Denizi seyredebiliyorsunuz. Denizi seyretmek çakraları açar. Maviyi seyretmek çakraları açar. Gökyüzünü seyretmek bile açık bir gökyüzü. Mesela İstanbul'da maalesef açık gökyüzü zor oluyor gerçekten de. Ama maviyi seyretmek çakraları gerçekten açıyor.
mesela sevdiklerinle vakit geçirmek, mesela çocuklarını sevmek, Ay, çakılar mükemmel. açar çünkü pozitif enerji alıyorsun. Ağaçlara sarılmak bile, çiçek beslemek bile, evcil hayvanın vardı mesela, onunla oynamak bile insanın çakılarını açar. Çünkü enerjiler hep bir akış halindedir. Negatif enerji geldi, direnç oluşturdu. Oraya pozitif bir enerji geldiğinde yer değiştirir onlar. Sevgi en güçlü pozitif enerjilerden biridir ya. Mesela bir hadis-i şerif var. Çok zikrederim bunu. Çok da hakikaten severim böyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki seven sevdiğine sevdiğini söylesin. Söylesin. Şimdi, Boşuna söylenmemiş yani bu. hadis-i şerif bu, tamam mı? Tüm kalbimle iman ediyorum. Bakın bugün söyleyemiyoruz. Hatta bizde öyle bir kültür gelişmiş ki çocuklar bile sevdiğini şımarmasın diye sevdiğini söylemeyeyim diyor. Şimdi bu travma oluştu artık. Birçok travmalar yaşıyoruz hayatımızda. O travmadan kurtulmanın yolunu arıyor. Şimdi biz bunu hep konuşuyoruz programlarda. Diyor ki tamam hocam anladım travmada diyor. Ne yapacağız? Şimdi ondan nasıl kurtulacağız? Envai çeşit yöntem var. Genelde bilinçaltı teknikleri Evet. bildiğimiz işte EFT, EMDR, regresyon, Theta Healing, Access Bazen birçok kişi biliyordur. Bunlar Evet. artık çok bilinir hale geldi. RDT'yi bunlardan ayıran en önemli özelliği şu. Modern psikoloji, psikiyatri ya da bilinçaltında hep şuraya bakılıyor. Bilinçaltı zaten beyninde oluyormuş gibi olaylar. Ama bakın yine bir hadis-i şeriften delillendireceğim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok net diyor ki bir organ vardır bedende. O organ sağlıklıysa bütün beden sağlıklıdır. O organ hastaysa bütün beden hastadır. O organ kalptir. Şuna o kadar inanıyorum ki travmalar ya da o negatif enerjiler asıl Şuraya merkezi yerleşiyor aslında. Dolayısıyla RDT bilinçaltı kodlarıyla değil, kalbi enerjilerle çalışıyor. Ve kökten bir temizlik yapma imkanı oluyor. Mesela normalde psikolojide veya işte bilinçaltı teknikleri dediğimiz yöntemlerde travma temizlenmez. Dönüştürülür. Onunla yaşamaya alışırsınız. Biz RDT'de diyoruz ki hiç olmamış gibi oluyor. İnanılmaz değişimler elde edebiliyoruz. Yani travma hiç Mesela, olmamış gibi olabiliyor. Önce şunu sorayım. Tabii. Merak ettim. Kaç kişiye şifa oldunuz? Şu an istatistikler rakamımız 138 bini buldu. Yaptığımız Ne seans diyorsunuz? sayısı. Tabii. 138 bin. 2017'den beri RDT'yi geliştirmek bize nasip oldu. Bu hakikaten çok büyük bir nimet olarak bakıyorum. İlk 3,5-4 yıl boyunca geçtik ama böyle manuel kendim bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Daha sonra uzmanlar yetiştirdik. Şu an uzman arkadaşlarımız zaten büyük seanslar yapıyor. RDTverse üzerinde şu an yapılmış 138 bin seansımız var. %95'in üzerinde başarı oranımız var. Biz seans yapılınca danışanlara anket gönderiyoruz, geri alıyoruz. Zaten uzmanımız sürekli bağ halinde. Yani Allah'a hamdolsun boşuna Ne demiyoruz. güzel. Bilinen en etkili travma temizleme tekniği diye. Ya böyle bizim aklımıza geldiğinde Allah aşkına bunun da travması olur mu dediğimiz basit şeyler bir kişiyi hasta edebiliyor mu? Kesinlikle bir hastalık Mesela? varsa muhakkak travması vardır. Bunu mesela çok basit bir örnekle anlatayım. Yaşadığım bir şey. Bir gün bir danışanım geldi, bel fıtığı var. Şimdi bel fıtığından bana niye gelsin travmada? İnsanlar zaten inanmıyorlar. Bel fıtığı diyor ki çimento torbası kaldırdım Evet. diye bel fıtığı olduğuna inanıyordu. Suçu çimento torbasına suçluyor. Ne iş yapıyorsun? İnşaatta çalışıyor. Dedim ki kaç kere kaldırdın çimento torbasını? Binlerce kez. Dedim ki hadi 5000 kere kaldırdın. 5000 çimento torbasının günahı yok. 5001'incinin ne günahı var seni bel fıtığı yaptı? Eğer sadece o olsaydı. Yaşadığın maddi kaygılar bele vurur. Bakın dilimize yansımıştır bu. Belim büküldü deriz maddi kaygı yaşayınca. Çünkü o travmanın enerjisi bele sirayet eder. Belde omurganın etrafında kaslarımız var ya. Kasın bir tanesi kasılı kaldığında şöyle baskı oluşturuyor. Sen en ufak bir ağırlıkta bu sefer fıtık atıyor. Yani ama onun asıl sebebi belin zayıflaması. Orada kasın kasılı kalması. Niye kasılı kaldı? Yaşadığımız travmadan dolayı kasılı kaldı. Yani travma olmadan hiçbir şey olmaz. Danışanım da mesela normalde kendi gelmez. Oğlu tırnaklarını yiyordu. Şimdi bizden aldığı seansla tırnak yemeyi bıraktı. 2 seansta hiçbir şey kalmadı, tamam mı? Hayata döndü. Şimdi bizi dinliyor. Bizi seven arkadaşlarımız genelde Allah'a şükür böyle takipçi oluyorlar, devam ediyorlar. Babasının bel fıtığı olunca babasını bize getiriyor. Hatta dedim ki online seans oluyor ama mesela arkadaş şeydi o zaman Ankara'da. Dedi ki abi işte ben getireyim. Ya onu ne yoruyorsun adamcağız dedik yani. Online'da oluyor. Gerçekten bugün yani 138 bin seansın %90'ı online'dır. Tabii. Dünyanın her yerinden danışanımız var. Şu an yani Pakistan'dan Amerika'ya kadar, tamam mı? Uzmanlarımız bile yetişti Allah'a şükürler olsun. Ya bugün gerçekten dünyada iyi bir yer olmaya başladık. Biz kişiden kişiye zaten böyle Yani böyle bir işte mesela ben şimdi karşınızda hocam benim bir travmam olduğunu düşünüyorum diye gelsem. Nereden başlıyorsunuz hikaye? Yani online'da yapılabiliyorsa insanların kafasında canlandırması için soruyorum bu soruyu. Sorarak mı ilerliyorsunuz? Hani doktorlar amnezi diye tarif ettiğimiz hikayeyi bir dinler ya hastalığa erişmek için. Siz de kişiyi mi bir dinleyerek mi başlıyorsunuz? Ön sohbet yaparız ama RDT'nin artlarından biri şudur. Bana travmanızı anlatmanıza gerek yok. Bu çok önemli bir kaide bence. Çünkü bazı travmaları insanlar anlatmamak için dolanır ve travmayı çözemezsiniz. Bana anlatmasanız da biz sizinle RDT seansı yaptığımızda travma gözünüzün önüne gelir.
İzlersiniz, siz görürsünüz. Temizlendiğine şahit olursunuz. Biz sadece o travmanın kodlandı. Diyelim ki korku travması kodlandı. O korku enerjisi bitene kadar devam ettiririz. Korku enerjisi bittiğinizde ise o korku travmasını göremezsiniz. Bu kodlama diliyle alakalı bir şey. Şimdi bilgisayarda mesela elektrik enerjisi geliyor, yazılım yapıyorsunuz. Elektrik Evet. yoksa yazılım yapamazsınız. Bizde de o duygular enerjidir. O duygularla kodluyoruz. Biz içinde bulunduğumuz anları içinde bulunduğumuz duygularla kodlarız. Korku, üzüntü, öfke, yalnızlık çağrısı ya da sevinç, mutluluk. Kötü duygularla kodladığımız zaman o duygunun enerjisi aslında yazılımsal etki oluyor. Biz o enerji tamamen bittiğinde görürsünüz travmayı temizler. Fakat nereden başlayacağımız için konuşmamız lazım. Yani bana sorununuz neyse, travmanı anlatmasanız bile işte bir sağlık sorunu vardır, fiziksel olabilir veya işte psikolojik sorunlar olabilir. Depresyon çok yaygın mesela. Diyor ki depresyon da. Depresyon Çok. tamamen yalnızlık, kimsesizlikle alakalı bir durumdur. Bugün mesela travmatik olaylar söylerler değil mi? Aynı travmatik olaya maruz kalan herkes depresyona girmiyor. Kendini kimsesiz hissetmiyorsan depresyona girmezsin. Yalnızlık. Ya böyle bir boşluk yakaladığında sızıyor vücuda ya da Aynen. bünyeye Aynen travma, öyle anlıyorum. Aynen öyle. Yani zayıf olduğumuz anlarda travma oluşturuyor. ve Bağışıklığın sorun düşmesinde oluyor. hastalanmamız gibi. Kesinlikle bağışıklığın düşmesi de travmatik bir olay. Durup dururken düşmez bağışıklık. Allah Allah. Bakın koronadan çok spesifik Evet. örnekler yaşadık biz korona döneminde. Birçok insan diyor ki işte kronik hastalıkları olanlar hastalandı, koronaya yakalandı, sorun yaşadılar falan. Yok, bağışıklığı kadar- düşenler yakalandı. O yani. kadar eminim ki üzüntü, acı, keder duygusu yaşayanlar. Bakın koronavirüsün frekansı 25'ti. Eğer koronavirüs bir kişiyi entübe etmişse o kişinin frekansı 25'e düşmüş olmalı. İnsan normalde 62-72 MHz titreşir. Şimdi 50 MHz'e inerseniz grip falan olursunuz. Çünkü o virüslerin frekansına düşersiniz. 40'lı MHz'lere inerseniz işte kanser gibi ciddi hastalıklara muhatap olursunuz. Bakın korona 25 MHz'de. Yani o derece entübe eden hastalar çok düşük. Yani o da ancak işte yoğun bir hayal kırıklığı, üzüntü, keder gibi duygular olmalı. Onlar zaten buraya sirayet eder. Acı, keder. Ciğerim yandı deriz ya mesela. Evet, öyle deriz. İşte buraya sirayet eder o duygu. Burada o enerji frekansı düşürdüğü için virüs burada kendine alan buluyor. Yoksa Kişinin frekansı ölçülebiliyor mu? tabii ki çok Nasıl az, çok cihaz var ölçüyorsunuz? bu konuda He. ölçecek. Şey gibi, şimdi bize mesela frekansın doğal örtüsü, doğal ölçü oranı şey derler, 62-72 MHz derler ama bana sorarsanız 72 bile düşük. Yani insanın Daha yüksek 100 olmalı. frekans olmalı, 1000 frekans olabilir. Yani üstü açık. Fakat insanın frekansı yükseldikçe kapsama alanı genişliyor. Yani aslında dünyada aurası büyür mesela. Daha çok insan tarafından saygı duyulmaya başlanır. Algılar değişir. Şu kadarcık dar alandan aldığınız zaman oradaki sorunlarla muhatap oluyorsunuz. Siz yükselip büyüdüğünüz zaman, frekansınız yükseldiği zaman insanlara bakış açınız Tabii. değişiyor. Bu yukarıdan bakmak değil. Bu anlayabilme becerisinin Valla artması hocam, demek yani. insanın enerjisi çevresine bir yere girdiğinde bile fark ediliyor, Muhakkak. hissediliyor. Ama bir negatif bir şeyle de boğuşurken aslında sizi kimse görmüyor gibi hissediyorum ben. Yanlış Yani mı burada yorumluyorum şey derler, bilmiyorum. İmam Gazali'nin tekrar böyle bir sözü var. Diyor ki bir insan diyor cüzdanlı biriyle aynı yatağa girip sabahlasa cüzdan bulaşmayabilir. Bakın, ihtimaller. Hı. Ama diyor kalbi kasavet dolu biriyle muhatap olduğunda kalbe kasavet bulaşmama ihtimali yok. İmam Gazali söylüyor bunu. Doğru. Ya o kalpteki enerjiler inanılmaz bir şey. İşte biz buna odaklanmaya çalışıyoruz. Güçlendirmeye çalıştığımız şu. Öyle bir güçlen ki. Çünkü enerjide hep bir akış vardır. Tamam mı? Karşınızda negatif biri hep mi gelecek? Ama sizin enerjiniz güçlüyse sizden ona aksın. Niye ondan size aksın? Doğru mu? Bunu yapmaya çalışıyoruz aslında. Ben size geldim ya, hocam travmam var, bunu bir temizleyelim diye. Mesela benim yıllardır çözemediğim bir sağlık problemim var. Ne yaparsam olmuyor hocam. Bağırsaklarım problemli. Ben size böyle anlattığımda siz bana Ben size sorular sorarım. Derim mesela ki, yapalım şimdi canlı canlı. Tamam. İlk ne zaman başladı bağırsak sorunları Ferda? 7-8 yıl önce. 7-8 yıl önce. Şimdi 7-8 yıl önceyi düşünmenizi isteyeceğim. Bu arada yaparken sizden ricam sol yumunuzu sıkar mısınız? Solumu Hatırlamamız kolay. sıktım. Evet. Sol yumunuz sıkılı ve sorularımı sadece bırakın cevaplar kendi gelsin. Düşünmeyin. 7-8 yıl önceyi düşünün. O dönem yaşadığınız ve bırakamadığınız, kafanızda bırakamadığınız neler geçti hayatınızdan? Kafamın içinde düşünüp söylemeyebilirim ama değil mi? Söylemek Söylemeyebilirsiniz. zorunda Bana değilim. hatırladın demeniz yeter. Evet, hatırladım. O bırakamamaklar bağırsakların bırakamamasına, hatta nefesi verememeye sebep olur. Bağırsaklar bırakamıyorsa muhakkak bırakamadığımız, kafada bırakamadığımız bir şeyler vardır. Bağırsak bırakamamak demek Aynen mi? öyle. Ya bu bir problem olabilir, yaşadığın kötü bir şimdi- şey olabilir değil mi? Sindirim sorunlarının temel duygusu bırakamamak, hazmedememektir. Tamam mı? Mesela ishal sorunu varsa izleyicilerimiz bunu diyorlar, o korku kaynaklıdır. Ama mesela bir günlük ishaller, bunları hiç dert etmeyin deriz. Karaciğer ve mide kendini temizlerken ishal yapar.
Öyle ishal olup geçiyorsak hiç dert etmeyin. Vücut kendini temizlemeye çalışıyor. Ama devam ediyorsa bu ciddi bir sorun. Mesela kolit gibi rahatsızlığı olanlar. Tabii orada için kemiren bir şey var. Ah. Ülseratif kolitte genellikle için kemiren öfkeler, hani yaşayamıyorsa haksızlığa uğruyor kişi. Diyor ki ya bana bunu nasıl yaptılar diyor. Bunu içinde döndürmeye başlıyor. İşte bu tam olarak için İnanılmaz. kemiriyor, ülseratif kolit yapar. İnanılmaz. Ve bunların çok ilginci şu. O travmalar gittiğinde hiçbir şey kalmıyor. Çok ilginç deneyimler yaşadık. Yani çok hızlı da iyileşiyor çünkü otonom sistem, yani vücuttaki asıl şifa otonom sistemin yaptığı bir şeydir. Bizim bugün mesela hastalanınca hastalarımızı götürdüğümüz binalara ne diyoruz? Hastane diyoruz. Geçmişte bu binaların adı şifahaneydi. Şimdi bu bakış açısı bile değiştirilmesi gereken bir şey. Bakın Ebu Zühür, Lokman Hekim veya İbn Sina, bunları okuduğunuzda şunu görürsünüz. Şifa aslında vücudun zaten ürettiği bir mekanizma. Yani vücut kendisi şifa üretir. Yeter ki o şifanın önündeki blokajı kaldıralım. İşte o blokaj da travma. Yoksa vücut kendi şifalanıyor. Öbür türlü bugün hastalık üretiyoruz. Mesela birçok hastalık var. Tiroid. Evet. Geçmiyor değil mi? İnsan ömür boyu ilaç kullanıyorlar. Tansiyon ömür boyu ilaç kullanıyor. Diyabeti Evet. var ömür boyu işte beslenmek. Çöl yağı var ömür boyu işte glutensiz besleneceksin. Diyabet mesela. Hep böyle. Yani hastalıklarda hep ömür boyu bir ilaç kullanma şeyi var. Bu tedavi değil ki. Bu bir esaret. Bakın tiroid. Hatta siz tanıştınız benim Can asistanım. Can'la Evet. bizim tanışmamız öyledir. Can mesela Hashimoto teşhisi koymuşlar Can'a. Hashimoto tiroid teşhisi koymuşlar. Beni aradı. Abi dedi bana Hashimoto koymuşlar. Ben de çok yoğunum böyle. O zaman da yani şöyle benim nefes çalışmalarıma katılıyordu. Annesi zorla getirmişti. Baş ağrıyor bu biraz bir şey olsun diye. Kendini iyi hissedince bir aramızda bağ kuruldu. Aradı beni. Abi dedi Hashimoto koydular bana. Can'a gel hallederiz dedim. Çok yoğunum. Demiş ne diyor ya bu? Doktorlar geçmez diyor. Bu adam hallederiz diyor. Yani biliyorum. Ben geçmesi kabul etmiyorum hocam ya. Şöyle bir Çok sistem düşünün. Niye bunu söylüyorum? Yaptığım sağlık yayınları hasebiyle vücudu bir doktor kadar olmasa da biraz tanıdık. Sürekli kendini yenileyen bir sistem var içeride. İşte bu. Seni kanser yapmamak için yıllarca direnen bir sistem var. Sen kötü yaşadın, çözmedin. En sonunda artık diyor ki benim de gücüm yetmiyor ve geliyor seni kötü hastalık buluyor. Hani hastalıkların içinde en kötüsünü söyleyerek işe girdim. Halbuki her gün yeniliyor hücreler kendini. Organlar belli aralıklarla kendini yeniliyor. Ben o yüzden bu geçmez ömür boyu bununla yaşamak zorundasına ben inanmıyorum. Çok doğru söylüyorsunuz. Bakın hatta rakamlar vereyim size. Mide iç çeperi, ülseratif kolitten bahsettik ya. Evet. Mide iç çeperindeki hücrelerin ömrü 48 saat. Yani aslında 2 günde bir mide iç çeperi yenileniyor. Niye ülser devam ediyor? Normalde hücreler yenileniyor. Tabii. Mesela ağzımız, tamam mı? Hani ağız diller 2 haftadır dildeki hücrelerin ömrü. Kan hücresi 120 gün. 120 günde bir kan hücreleri değişiyor. Aslında bu alışkanlık edinmek için de Evet. önemli bir kriter. 21 gün diyorlar ya, o doğru bir saptama değil mesela. Bütün hücrelerimiz hakikaten yenileniyor. Hatta bir hadis-i şerif var. Yine çok ben delil olarak Ne güzel ya, bayılıyorum bu örnekleri. Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbimiz ölüm ve yaşlılık hariç bütün hastalıkların şifasını yaratmıştır, tedavi olunuz. Dolayısıyla hastalık, bak şifası yok demek tabiri caizse biraz edebe uygun bir söylem değil. Bulamadık demek ayrı bir şeydir. Ama yok demek çok ayrı. Mutlaka var ve iyileşir. Hakikaten hücreler yenileniyor. Sadece sorun şu. Bizim yaşadığımız bir duygu var. Mesela tiroidden geliyorduk ya, işte yutulan öfkelerdir tiroid yapar. Mesela Can'ın hakikaten yuttuğu bir sürü öfkeleri vardı. O buraya geliyor, o öfkenin Benim hepsi annem burada hocam. duruyor. O biz RDT seansında burada yuttuğu öfkelerin hepsini alıyorsun. Öfke varken otonom sistem, aslında vücudu yenileyen sistem diyor ki bütün vücudu koruyor. Aura, otonom sistemle alakalı her şeyi koruyor. Buraya gelince diyor ki öfke bana ait değil. Niye? Öfke ruha aykırı bir duygu. Yani cennette olmayan duygular ruh tarafından kabul edilmiyor. Burayı korumuyordu. O yüzden de burası iyileşmiyor. Şimdi siz buradan öfkeyi alıyorsunuz. Otonom sistem bakıyor. Burada da bir sorun var. İyileşmesi için her şeyi yapalım. Hücreleri yenileyelim ve gerçekten o kadar hızlı iyileşiyor ki. Yani Can'ı biz bütün o öfke travmalarını temizledik. Bakın 6 sene oldu. Hashimoto gitti yani. Hiçbir şey yok. İlaç mı? 168 olan TSH değeri 5'e düşüyor. Seanstan sonra hastaneye gidiyor. Ankara Hacettepe. Yani babası da orada çalıştığı için zaten buraya gider. Doktor diyor ki ne yaptın oğlum sen kendine diyorlar yani. İşte bir abim var kıza diyor. Ha, geç onu diyorlar. Şimdi anlıyorum, modern tıpta bunun yeri yok. İnşallah olmalı. Hatta alternatif tıp kullanılır ya mesela. Ya tıbbın alternatifi mi olur? Yani insan Şifa sağlığına... şifadır. Hatta tıp kelimesi nereden gelir? Tebabetten gelir. Tebabet yani bitki bilimiyle alakalı bir şey. Bugünkü ilaçlarımız kimyasal mı bitkisel mi? Ben sadece soruyu sorup bırakıyorum. Yani bitkisel olmalı ama işte kimyasal karıştı işin içine. İşin içine karışınca aslında tebabet ilmine de çok uymuyor. İlim o ya, tebabet, Doğru. tıp ilmi. Yani bugün mesela bizde şöyle bir algı da var. Mesela modern bilim modern bilim çok değerli, çok ileri gittik. Bakın hakikaten Evet. bugün insanlık olarak harika bir yere geldik. Ama akıllı insan şunu yapar. İnsan son 200 yıldır bahsettiğimiz bu işte modern tıbbın son 200, yani 1800'lerde başladı bunların akımı.
Ama milyonlarca yıllık insanlık tarihi var. Şimdi milyonlarca yıllık birikmiş insanların biriktirdiği kadim bilgiyi çöpe atıp her şeyi ben biliyorum demek doğru mu? Tabii. İnsanı sadece son 200 yıla entegre etmek çok manasız. Gerisi ne olacak? Hatta bazı rakamlar İbn verin. Sina'ları biz nereye koyacağız? Aynen öyle. Bakın İbn Sina'yı işte Batı Avicenna diyor. İşte Evet. tıbbın babası diyoruz. Ve inanılmaz bir değer görüyor hocam. Ama Evet, gelin evet. görün ki bizde işte dediğiniz gibi Arkadaşlar alternatif katılacak da tıp mesela görülüyor. İbranice'de 20'den fazla tercümesi var El Kanun Fit Tıp'ın. Türkiye'ye daha hani tercümesi var Türkiye'de ama yeni geldi. Doğru. Yani son 15-20 yıllık bir mevzudan bahsediyorum. Yani tam tarihini bilmiyorum ama hakikaten yeni geldi. Şimdi o değerleri biz kenara koyduğumuz zaman çok zorda kalıyoruz. Umursamıyoruz ama bu da bizi getirdiği yer. Bakın yeni rakam vereyim. 1900'lerin başında dünyada depresyon oranı toplumda %2. Şu an %40'ın üzerinde. Ne diyorsunuz? Şu an yılda 60 milyondan fazla kutu antidepresan Türkiye'deki kullanılan rakamı söylüyorum. Acayip rakamlar bunlar. Bu toplumun geldiği yer. Yavaş yavaş ölüyoruz aslında. Yani tıbba Sinsice sorarsanız öldürülüyoruz şöyle hatta. diyorlar. Tıbba söylerseniz şöyle bir algı var. Diyorlar ki biz insan ömrünü uzattık. Şimdi ben buna çok katılamıyorum. Tabii ki veriler var ama şimdi istatistiği nereden alıyorsunuz? 1900'lerin başına göre alırsanız 2 tane dünya savaşı geçmiş. Yani genç yaşta çok insan ölmüş. İşte acayip virüsler, çocuk ölümler mesela 0-1 yaş arası çocuk ölümlerinin çok yoğun olduğu bir dönem var. Şimdi buraya aldığınız zaman yaş ortalaması tabii düşük çıkacak. Tamam mı? Şimdi günümüzde evet onları yaşatıyoruz belki ama bir de nasıl yaşatıyoruz kavramı var. Bir de Herkes hasta. ecel Allah'ın emridir. Yani bir insanın ömrü gelmemişse, bitmemişse tamam kimse öldüremez. Ömrü bitmişse yani ecel gelmişse de kimse kurtaramaz. İtikaden. Çok fazla insana danışmanlık verdiğiniz için ve çok fazla hastalık da gördüğünüz için hem fiziken hem psikolojik. Gerçekten ölümün geldiği bir bedende anlaşılıyor mu? Çok anlaşılıyor. Buna çok defa Nasıl? şahit olduk. İnsanın frekansı 25'in altına düştüğünde ölüm başlıyor. Ve bu aslında aura bizim frekansımızla alakalı ya mesela. Ölüm yaklaşmış insanlar yeryüzünden siliniyormuş gibi aslında. Gerçekten aurası çok sönüyor. Ha. Ve ilginç deneyimler yaşadık. Ben abimle yaşadım bunu. Allah rahmet eylesin. Abim birçok sağlık sorunu vardı. Yani kanser yaşadı, böbrek nakli oldu, bir sürü sıkıntı. Hatta yani kan kanserine kadar testler konuştu ama o süreç içerisinde RDT'yi de geliştirince abimle çok güzel sonuçlar aldı. Hakikaten hayatı çok iyi gitti. Ama koronada nedenlerini de biliyorum. Öfke, iç, kederler alır. Koronada koronavirüse yakalandı abi. Yani o kadar hastalıktan değil, korona Tabii. döneminde hayatını kaybetti. Aynen. Allah Korona rahmet döneminde eylesin. biz tabii alışmış. Ya çalışırız hallederiz. Bende kafa bu. Hı hı. Allah izin versin. Ama ecel geldiği zaman hakikaten bir şey yapıyoruz. Normalde abim kendi seanslara pek girmeyi sevmezdi. Ablam derim eşine. Yengem ama hani çok severim. Allah razı olsun. Hakikaten annelik bile yapmıştı. Bizim abimle aramızda 19 yaş fark var. Bayağı Dolayısıyla varmış. şey gibi yani abimle oğluyla da yaşıtız. Büyük oğluyla. Dolayısıyla böyle şey gibi hani baba anne gibiydi onlar benim için. Allah razı olsun. O süreç içerisinde ablamla çalışıyoruz. Önceden çalışıyorduk. Hatta bir keresinde çok kötü yani bilinç yok. Ablamla seansı yaptık. Abim çıktı geldi ne yapıyorsun sohbet ettik. Hani o kadar hızlı iyileşmeler bile görüyorduk. İnanılmaz güzel sonuçlar. Korona dönemi çalışıyoruz. Yani gidiş var. Yani ablam görüyor. O da anladı. Ben de anladım. İşte o ecel. Evet. Ertesi günde vefat etti. Hakikaten biz hep iyileşmeye alışmışız ya. Orada bir şey yapamıyorsunuz. Yani Doğru. başka bir şey oluyor. Enerjisi siliniyor yavaş yavaş. Geçmişten mesela benim hep annemin anlattığı bir hikaye vardır. Annemin ondan büyük bir ablası varmış hocam. Ve beşiğinde nazardan hayatını kaybettiği anneannem tarafından anlatıldığı için annem de hep bize anlatıyordu. Ve zannediyorum birkaç günlükken. Bu mümkün mü hocam? Evet. Nazar öldürür mü? Atasözü vardır ya duymuşsunuzdur belki. Mezar %80'i nazar. Nazar çok ciddi bir enerjidir. İçinde haset olan insanın enerjisi bu. Ve nazara karşı korumayla yapılanlar da çok yanlış şeyler. Bakın. Mesela nazar boncuğu takarlar. Çok batıldır. Evet. İşte nazar boncuğu da muska gibi. Yeni hadis-i şeriften söyleyeyim. Korumasını nazar boncuğu da muska gibi şeylerden bekleyenlerin koruması ona bırakılır. Allah'a değil de eğer ondan medetin varsan diyor ona bırakılır ve bu çok fayda veren bir durum değildir. Ama nazar gerçekten öldürür. Şöyle düşün. Dedi ki öfke geliyor buraya yerleştiriyor. Hı. Bazı duygular vardır otonom sistemi tamamen bloklayabilir. Nazar öyle bir duygu. Öyle güçlü bir nazar gelir ki bir anda insan kapkara olur. Bunu çok gördüm örnekleri ben. Bu enerji de temizlenebiliyor bu arada. Biz tabii seanslarda şunu görüyoruz. Adamın travması var. Fakat travmanın yanında nazar enerjisi de temizliyorsun. Anca şifaya ulaşıyor. Çünkü o da sistemi blokluyor. Yani vücutta Çok karanlık bir enerji. siyah aynen öyle. Siyah. Her duygunun bir rengi vardır. Mesela nazar gerçekten siyah ama böyle bir siyah. Hani ateşin siyahı olur ya. Nazar öyle bir enerji gerçekten de. Mesela korku da siyahtır. Ama korku karanlık da ifade edersin. Nazar öyle bir siyah ki tam zannedersin. Gördüğünüz zaman yani çok ateşin siyahı. Hani böyle tanımlayabilirim. Mesela öfke de siyahtır bu arada enerjide.
Ama mesela kızgınlık kırmızıdır. Mesela yalnızlık sarıdır. Mesela bu arada bunu söyleyince yanlış anlıyor bazen arkadaşlar. Diyor ki yani işte şu an siz de sarı giymişsiniz ya. Güzel bir şey. Yani renkli giymekte hiçbir O sıkıntı değil ya, yok. Tamam mı? auranın renklerinden bahsediyor. Enerjinin, duygunun renginden. Evet. Seans esnasında görülenden bahsediyorum. Mesela pembe pişmanlığın rengidir bizde. Normalde mesela bir tane aşk, sevgi falan diye kızlar sever ama pembe renk görüyorsa bir travma esnasında o pişmanlıkla alakalı enerjilerdir. Her duygunun rengi çok farklı. Nazar gerçekten çok ayrışıyor böyle. Kendini çok Mesela o beğeniyor. korumaları kabul etmiyorsanız nasıl, neyle korunalım, ne tavsiye Aslında edersiniz? işte auranın güçlü olmasıyla alakalı. Bakın He. bu negatif enerji, bu nazar veya hatta bugün metafizik enerjiler geliyorsa sizin auranıza delmeden size ulaşamaz. Auranız ne kadar güçlüyse o kadar güvendesiz. Auramızı güçlü tutacağız. Aynen öyle. Nasıl? Auranı güçlendirmenin de birçok yolu var. Tabii ki bir tanesi hani mesela okumak, evet gerçekten okumak. Çünkü frekansımızı etkileyen her şey var ya. Zihnimizden geçen bütün düşünceler frekansımızı etkiliyor. Suya mesela biliyorsunuz güzel cümleler söyleyince su Evet. molekülü çok güzel görüntüler veriyor. Kötü sözler söyleyince kötü. Vücudumuzda hücremizin %70'i su. Ortalaması bu. Bu yaşlarda %60, çocuklarda, bebeklerde %80'e çıkar. %70'i su. Yani hücremizin %70'i suyken zihnimizden geçen düşüncenin, bırakın söylemeyi, düşüncenin enerjisi o suya geçer mi geçmez mi? Şimdi ben olarak zihnimden hep negatif düşünceler geçiyorsa auram söner. Çünkü o negatif enerjili olacak. Ortalamada yaydığım enerji düşük olacaktır ve her şeyden etkilenirim. Frekansın yüksekken kolay kolay etkilenmezsin. Bunu şey gibi düşünün. Ben bunu çözünürlük olarak da anlatmayı seviyorum. Hani televizyonlarımızda bizim yüksek çözünürlük olunca böyle Full HD, 4K, 8K çok cam gibi görüyoruz görüntüyü. Ama eski şimdi 80'leri hatırlıyorum ben. 80'lerde mesela maç izlerdik. O görüntüleri görüyorum. Ne topu anlayabiliyoruz. Ama yani 180 o daha kötüydü herhalde o zaman çözünürlükler. İnsanın da frekansı tam böyle bir şey. Frekansınız yükseldiğinizde bu 4K, 8K gibi yani dünyadaki görünürlülüğünüz artıyor. Ve bu tabii ki sizin daha yüksek titreştiğiniz için negatif enerjiler desek çarpar gider. Bir koruma sağlar. Ama bir kural vardır. Şunu söylemek lazım. Zırhlı araç şoförlerinin ilk eğitimi şudur. Zırhlı araç hani kurşun geçirmesin ama ilk kurşun yedin mi kaç. Zırhına güvenme. Bu da öyledir. Yani güveniyorum deyince eninde sonunda orada bir sorundur. Yani benim auram güçlü deyip hep negatif enerjilerle muhatap olunmaz. Aman aman yok. Yine Kur'an-ı Kerim'de bu yüzden bir ayeti kerime var. Rabbimiz diyor ki salihlerle ve sadıklarla beraber olun. Yani bu bir emir. Yani Kur'an'da aynen bu ifade geçiyor. Niye? Salihler pozitif enerji kaynağı. Aslında onlarla durduğunuz zaman onun aurası çok güçlü ya. Oradan beslenmek için de auranız güçleniyor. Yani aslında onarıcı bir etkisi var gerçekten de. Ama hep şikayet eden birileri var çevrenizde. Geçmiş olsun. Eninde sonunda her yerde Ya etkileniyoruz şikayet yani. korkunç bir enerji. Yani seni de Evet. o şikayet edenle birlikte çok aşağıya çekiyor. Herkes hayatına bunu tatbik etmiştir. Bak, çok ilginç bir deneyim yaşadım siz böyle deyince. Bir tane danışanım var yıllar önce. Şimdi ilk RDT seansı aldı. Allah'ım ne güzelmiş falan böyle. Bir hafta sonra geri geldi. Hocam ben de yine kötü oldu dedi. Şimdi ben o kadar şeyim ki, eminim ki biz RDT'de bir travmayı temizlemişsek o travmaya bir daha çalışmıyoruz. Bak 138 bin seans artık çok emin konuşuyorum. Çünkü temizleniyor. Geçmişe dönemezsin. O travma geçmişteydi. Onun enerjisi bitti. Tamam mı? Bir sorun olmaz. Hocam bir daha oldu. Bir daha çalıştık. Başka travmalar Evet. tabii ki yaşadı. Başka enerjiler temizlendik. 2-3 hafta geçti bir daha geldi bir daha. Dedim olmaz bak sen ne yapıyorsun dedim ya. Ya nereden muhatap oluyorsun? Konuşurken şunu anlattı. Hocam benim bir arkadaşım var dedi. Beni böyle ara sıra arar. Yaşadı her şeyi. Ya içindeki bütün pisliği ona döküyor. Tamam mı? Dedim ki ya sen bu arkadaşınla konuşmayı lütfen kes. Çünkü bir de empati yapıyor tamam mı onunla? Yani bütün ama ne yapayım arkadaşım? Bak Dert dinlemeyelim mi ama? dert dinlemek başka bir şey de. İnsanın anlatması derdini anlatmıyor ki. Duydun mu o onu Şikayet yapmış, bu ediyor. bunu Doğru, yapmış, şu doğru. çok başka bir şey yani tamam mı? Diyor ki ama arkadaşım kalbimi kırsın. Bak şimdi senin üst komşun gelse, çöpünü senin salonun ortasına döküp gitse arkadaşım der misin? Aynı şey hatta daha beter. Evini temizlersin de abi senin içine ruhuna verdiği, o aurana verdiği zarar bambaşka bir şey. Yani muhatap olduğumuz insanlar hakikaten çok önemli. Çok önemli. Kiminle oturup kalktığımız değil mi Ama hocam? şey derler ya genelde. Hocam peki evin içindeyse ne yapacağız? İşte o en zoru. Aslında Allah biliyor burada bir Ya sınav var. mesela sürekli şikayet eden bey de olabilir, bir hanımefendi de olabilir. Şikayet eden eş aslında ne demek bir evlilikte? Çok büyük bir yük Bu bir değil mi? sınavdır ya. Yani hakikaten insanın bir sınavı var. Allah biliyor kiminle evleneceğimizi. Doğru mu? Hı hı. Şimdi evlendin hakikaten zor sınav. Bu bazen anne baba da olur, kardeş de olur. Evin içinde hakikaten bir sorun olabilir. Eğer böyle bir şey varsa sorumluluk sizde. Şimdi kişi danışanım gelir der ki evde ne yapacağız? Bak sen değişirsen o değişir. Ama sakın eleştirme. Şimdi bizim 14 günlük bu nefes kamplarımız var. Evet, tam Ferda. ona gelecektim. Burada şunu yapmaya çalışıyoruz biz. Kişiyi güçlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü enerjiler hep bir akış halindedir tamam mı? Hani yüksek basınçtan alçak basınca doğru hava durumunda sınırlar ya, enerji de böyledir. Şikayet eden kişi var evde ve siz varsınız. Biri birini mutlak dönüştürecek. Ortak kapılar misali.
Yani demek ki burada sorumluluk var. Siz burayı dönüştürmek istiyorsanız büyüyeceksiniz. Bu size benzeyecek. Ama bunun yolları yanlış. İnsanlar genelde şöyle yapar mesela. Eşinden şikayet eder ya. Kaç kere söyledim şu çorapları atma evin içine diye. Yine atacak. Hatta daha çok atacak. Çünkü eleştiri cümleleri ve emir kipleri kesinlikle işe yaramıyor. Bakın yapma deyince yapmayan bir çocuk Hayır, mümkün mü? inadına yapıyor. İlkokul 3. sınıf. O zaman erkekler de 5 yaşında çocuk gibi mi? Böyle mi algılamalıyız? Öyledir ama. Yani bakın dünyayı kadınlar yönetir. Berdan. Doğru. Bunu tüm kalbimle Ben kadının inanıyorum. gücüne çok Eğer inanan biriyim hocam. Kadın doğru şekilde yaklaşsın, erkeği çok rahat yönetir. Yeter ki doğru yaklaşsın. Eleştiri cümleleri kullanmasın, böyle emir kipleri kullanmasın. Yeter ki. Çünkü erkekler zaten hazır kadın istediği. Hakikaten böyle. Yani bu tabii ki şikayetin ötesine geçecek. Bakın çok ilginç deneyimler yaşıyoruz biz tabii danışanlarımızla bu konuda. Şimdi bazen danışan gelir işte eşim şöyle böyle kötü. Ha, yapma deriz. Bak ben şu anımı anlatırım onlara. Ben 3. sınıftayım ilkokulda. Okula gideceğim. Dışarıda kar var. Elimi montumu uzattım. Ve anneme seslendim. Annem mutfakta. Anne ben çıkıyorum dedim. Elim montumda. Annem de mutfaktan bana seslendi. Montunu giymeyi unutma. Ne yaptım biliyor musunuz? Montu bırakıp gittim. Niye? Ya, akıl işi mi? Veya annem kötü bir şey mi söyledi? Biri Hayır. sana yap dedi diye. Emir kipi böyle. Emir kipiyle muhatap olduğunda çocuklara da o yüzden zarar veriyoruz. Emir kipi kullandığında kişinin ön beyni bloklanıyor, tamam mı? Ön beyni biz insan beyni deriz. Ya burayı çalıştırmayı öğrenmek zorundayız. Burayı ne kadar iyi kullanırsanız o kadar entelektüel, o kadar insani yönünüz güçlü demektir. Ön beynin bloklaştıkça insan hayvani yönü güçleniyor. İnsanı biliyorsunuz meleklerin üstün hayvandan aşağı olabilir ya. Ön beyni bloklandığında böyle ciddi bir sorun var. İşte yapmamız gereken şey ön beyni güçlendirmek. Annem kötü bir şey söylememişti ama nefsime ağır geldi. Dondum ama onu yapıp gittim. Birçok insan da böyledir. Çocuklarımız mesela o yüzden eşlerle alakalı emir kipi kullanmamayı öğrenmek zorundayız. Diyorlar ki peki nasıl öğreneceğiz? Ya bu bir süreç işi. Şimdi düşünün. Hep Bir diyoruz günde ya, düzelmiyor yani. Seven sevdiğine sevdiğini söylesin dedik ya biraz. Evet. Dedim ki lütfen söyle. Mesela en son eşine ne zaman söyledin? Seni seviyorum diye. Bunu soruyorum ben. Bayanlarla alakalı bir çalışma yaptık yıllar önce. Dedim ki onlara en çok muhabbet etmekten keyif aldığımız 5 kişinin ismini yazın. Yazdılar. Çok ilginç bir şey. Eşleri yok mu? Hiçbirinde eş yok. Tamam mı? Şimdi kelime eş, sohbet etmekten keyif alamıyorsun. Hocam o erkeklerle alakalı, gözünüzü seveyim yani. Karşılıklı olamaz mı? Ya hayır, şöyle ya, bana göre erkekler daha az konuşuyor. Daha diyorum ki hocam, sizinle madem bu kadar samimi konuşuyoruz, Evet. belki size de bir veri teşkil edebilir hanımlarla yaptığınız çalışmalarda. Erkeklerin biz birkaç hanım arkadaşla diyoruz ki bir yerde hayattan koptuklarını düşünüyoruz. Nerede ne oldu bilemiyorum. Mesela dışarı çıkıyorsunuz, sosyalleşenler hep kadınlar. Sohbet edenler hep kadınlar. Yani erkekler genelde konuşmamayı ve sohbet etmemeyi tercih ediyor. Kendini... Bu benim fikrim tabii. Yok, söylediğiniz doğru. Bakın kendini değiştirmek için girerler ya. Bizim Hı. eğitimlerimize katılanların %80'i kadındır. İşte Yani erkekler pek çözümü yine bilmiyor. kadın arıyor yani. Aynen öyle. Ama bunun bir sebebi var. Şimdi yaratılışta farklılıklar var. Mesela kadın beyinsel olarak farklı, erkek farklı. Ve şimdi bu iletişimi kurmayı beceremiyoruz biz. Roller değişti günümüzde. Sonra karşılıklı birbirimizi suçluyoruz. Erkeklerle de konuşsak da erkek işte beni dinlemiyor. Hı hı. Ama anlatmıyor. Ve arada bir şey koptu çünkü. Film koptu, tamam mı? Bu hayatın bir noktası değil. Kimisinde daha bebeklikte kopuyor bu film. Hı. Yetiştiriliş tarzıyla alakalı. Beynin doğru ihtiyaçlarını karşılamak lazım. Nefes alışveriş şekli bozuk mesela birçok insanın. Zaten algı gitti orada. Yani Hmm. nefesini düzeltmezseniz ilişki kuramaz insan. Biz o yüzden işte 14 günlük diyoruz. 14 günlük nefes kampında ne var hocam? 14 gün boyunca her gün nefes egzersizi yapıyoruz. Bunun en önemli sebebi şu bu arada. Madde anlatmak isterim çünkü insanlar şöyle bekliyorlar. Bana bir şey söyle hayatım değilsin. Yok öyle bir şey. Tamam mı? Hakikaten yok. Yani sihirli değnek yok. Yok. Mucize yok. Mesela mucize kelimesi herkes der ki mucize. Yok öyle bir şey. Mucize şu demek. Allah-u Teala'nın koyduğu kanunların dışında gerçekleşen olaylara mucize denir. Bu peygamberlere has bir durumdur. Peygamberlik müessesesi de bitti. Dolayısıyla böyle bir şey beklemek kadar bir hata Manasız da bir yok. beklenti Aynen öyle. olamaz yani. Göremezsiniz yani. Şimdi dolayısıyla nefes bu işin ilk başlangıcı. Eğer nefesiniz yanlışsa bakın ciğerlerinizi tam kapasiteli havayla dolduramıyorsunuz. Beyninizin ihtiyacı olan oksijenin azalmaya başlar. Şimdi beynimiz aldığımız oksijenin 1/4'ünü kullanır. Şimdi biz yeterince %100 dolduramazsak yarısını dolduruyoruz ciğerlerimiz diyelim. Yanlış nefes alıyoruz. Oturma pozisyonumuz bozuk, yatış pozisyonumuz bozuk. Birçok sebepten dolayı. Yarı yarıya aldık. Beyni de oksijen yarı yarıya indi. Şimdi çok basit bir soru soracağım. Şimdi o beyin ne? Doğru algılayabilir miyiz? Doğru karar verebilir Asla. miyiz? Daha da ileriye gideyim. O beyin aynı zamanda vücudumuzdaki hormonların ve enzimlerin salınımını kontrol ediyor. Hormon sorunu yaşarız. Enzimlerde sıkıntılar olur. Ekstra bir adrenalin salgılasın. Damarların tıkanır. Basit düşünüyoruz ama nefesle başlamayan bir şey gitmiyor. Ama yetmiyor da. Mesela şimdi ben profesyonel nefes koçluğu yapıyorum yıllardır. Evet. Çok severek yaptığım bir şey. Ama bazı nefes koçları derken nefes her şeyi düzeltirsin. Yok öyle bir dünya.
Düzeltemezsin. İnsanın tek nefes ihtiyacı yok. İnsanın ihtiyaçlarını dengede karşıladığın zaman. Şimdi bedenin bir beslenme ihtiyacı var. Bugün mesela beslenmede öyle büyük hatalar yapılıyor ki. Hocam ne yiyelim ne sağlıklı. Ya bırakın bunları. Bu sağlıklı bu sağlıksız diyerek anksiyete oluyorsunuz. Yani canının ne çektiğine bak. Senin canın yanlış şeyler çekiyorsa onu yemeyeceğim deyince daha çok mutsuz oluyorsun, tamam mı? Asıl düzeltme nerede? Canının ne çektiğini düzeltmen lazım. Doğru. Yani bağırsaklara sebep. çalışman lazım. Bunu düzeltmeyince olmuyor. Biz o yüzden mesela canın doğru çekmesi için de kan şekerini dengede tutmak için egzersizler yapıyoruz. Yani nefeste Ay, ne bunlar güzel. çok mümkün. Çünkü kan şekeri dengede tutarsınız abur cubur ihtiyacı ortadan kalkar. Ve kilo da çok kolay. Mesela bizim o kadar çok danışanımız 14 gün sonra der ki inceldim ben. Hiçbir şey yapmadım diyor. Ya zaten ne olur diyet yapmayın diyor. Hani Tabii buraya tabii, bağlı yani değil. bir kere ismi çok negatif değil mi? Diyet. Aynen Neyin öyle. diyetini ödüyoruz? Hakikaten var ya. Neyin Çok diyetini güzel. ödüyoruz yani? Hakikaten öyle. Ya diyetler işe yarasaydı dünyada kilolu insan sayısının Kesinlikle azalması lazım. aynen. Yetiyor mu yetmiyor, bakın çok önemli. Biz danışanımıza su içmeyi öğretiyoruz. Ya su içme öğretilir mi? Öğretmek zorundayız. Çünkü o kadar çok danışanımda gördüm. Yanlış zamanda yanlış su içtiği için sindirim problemi yaşıyor. Şişkinlik, gaz, rahatsızlık oluyor. Doğru su içme tekniği ne? Doğru su içmek aslında bilinen bir şey. Mesela birçok insan ayakta dikerek içer. Evet. Şimdi suyu dikerek içerseniz bildiğiniz sel suyu gibi geliyor. Midedeki asitleri bağırsaklara götürüyor. O asit bağırsaklara zarar verecek tabii ki, yani sindirim sorunlarına yol açacak. Başka mesela birçok yanılgılardan biri yemekte su içeriz. Bizde alışkanlıktır. Bizde bir söz var mesela bol bol su iç. Hayır. Bakın bol bol su içme. Doğru zamanda yeterince su iç. Kelimeleri doğru seçmek lazım, tamam mı? Yemekten hemen önce ben su içmeyi bırakırım. Oturarak içiyoruz. Yudum yudum Kesinlikle içmek zorunda. peygamberimiz de öyle yemek yapar lazım. zaten. Mesela suyu Yaparmış. alırsınız. Çiğnemeniz lazım. Aa, Çünkü su, ama bakın her suyun içeriği farklı. Vücudumuz onu analiz edecek. Ağızdan analiz ediyorsunuz. İçtiğin su mu, kola mı, gazoz, ne içtin? Ağızda bir şey var. Böyle lıkır lıkır içtim. Midede bir şey var ama vücut onu sindiremiyor. Niye? Onun Doğru. hakkında yeterli bilgiye sahip değil. zaten hemen tuvalete gitme ihtiyacı hissediyorsunuz. Aynen, dikersen- Zaten öyle içtiğiniz suyu 10-15 dakika içinde sizi tuvalete götürüyorsa hiçbir işe yaramamış demektir. Hatta zarar verdi, vücudunuzdan mineral kaybına neden. Doğru. Doğru. Böbreklerinizi yorduğunuz zaman. Mesela çok su içmek iyi de değil. Çok su içtiğiniz zaman böbreklerinizi çok yorarsınız. İhtiyaç. Dengede olmak zorunda. Yeterince doğru şekilde su Vücut içmek dengesi. lazım. Mesela bazı bilgiler var. Diyor ki yatmadan önce su içmeyin derler. Çok yanlış bir olgudur bu. Çünkü gece 1,5 litre su kaybedeceksiniz. Gece yatmadan önce sabah içeceğiz. Diyor ki hocam gece su içince ben de 1,5, yani 2 bardak su için derim ben mümkünse. Ama oturarak yudum yudum. Gece su içince de tuvalete çıkıyorum. Dikerek içtiğin için o. Yani gece içtiğin için değil. Sen gece Otursan yudum yudum böyle içsen. içersen bir şey olmaz. Bir de vücutta çok toksikli olursa ilk başta tuvalete çıkartır. Vücut kendini temizlemeye çalışıyor. Bu iyi bir şey. Ama 3 günde geçer o. 3 gün sonra rutinine oturur. Daha sağlıklı bir süreç olur. O bir ihtiyaç. Bunu ama bilgiyle düzeltemiyorsunuz. Mesela birçok danışanım su içmeyi bilir, yapamaz. Mesela yemekte su içmeyiz ama yemeğe oturmuş susuz ne yapacak? Çünkü suyun doğru zamanında gelmesi için vücutta bir düzene oturmak lazım. Bu yine nefesle başlıyor. Nefesiniz yanlışsa suyu düzeltemiyorsunuz. Doğru. Önce nefesi düzeltmek lazım. 14 günlük nefes kampına gitmek isteyen biri için sayfalarınızda zaten Tabii, yönlendirmeler bize her türlü vardır diye ulaşabilirler. düşünüyorum. Redeteverse sayfamıza ulaştıkları zaman oradan WhatsApp'tan yazabilirler. redeteverse.com bizim resmi sayfamız ya da Bilal Can Türk Official Instagram hesabımız. Ne kadar bir sürede yapıyorsunuz 14 günlük nefes kamplarını? Ya mümkün mertebe her ay açmaya çalışıyoruz ama her ay açamıyoruz. Yani 14 gün yapıyoruz biz. Hatta videolara 3 ay boyunca ulaşabiliyorlar bu 14 gün kamplara ve çok ilginç. Bakın birdeki amacı özellikle anlatmak istiyorum. Bugüne kadar yüz binlerce insan 14 gün kamplardan çok iyi sonuç aldılar. Ve bugüne kadar Allah'a hamdolsun bakın sadece yani bildiğim bir arkadaş dedi ki ya ben bundan fayda görmedim. Bakın yüz binlerden bahsediyorum. Orada net sayı bilmiyorum çünkü ya ayda 1000 kişi falan bazen katılıyor. Çok böyle yoğun bir şey oluyor. Videodan izleyen çok arkadaşımız var. Sadece bir kişi, tamam. O arkadaşım zaten ilk gün dinlemedi. Yani bazen uyumlar ya. Hani hakikaten ona bile üzülüyorum. Çünkü yani sonuç almama ihtimali yok. Yani iyi hissetmeme ihtimali yok. Çünkü insan doğru beslenip doğru nefes aldığında vücut doğru yaşam alışkanlıkları edindiğinde harika tepkiler veriyor. Ay, ve bu sadece mükemmel bilgiler mesela bunlar. 2 kişi kalkıp akşam yemeği yediğimiz fiyata gibi bir şey yani. Çok komik bir rakam, tamam mı? Bugün bak 14. İlgilisine duyurulur. Bir nefes egzersizi yapacağız. Şimdi ağrılarla ilgili yapacağız. Bir cümlede uykuyu söyleyin ya. Doğru uyku. Söyleyeyim, evet. Uyku mesela bizde yine çok yanlış bir algı vardır. 8 saat uyku lazım diye. Burada bir böyle parantez, antiparantez dikkat çekmek istiyorum. Yetişkin bir insan için uyku 6 saati geçmemeli. Bakın bu bir göstergedir. Eğer 6 saat uyuyorsanız fakat uyandığınızda dinlenmiş hissediyorsanız muhakkak bir sorun var. Vücut kendini yenileyemiyor. Bu kadar açık. Hani burada görmek lazım. 6 saat uyandığında böyle hatta alarm kurması var. Tınk diye uyanırsın çünkü vücudun bir biyoritmi var. Burada bir sorun var. O sorunu tespit etmek lazım. Uyuyamayan insanlar var.
uyanamayan insanlar var. Bunların birçok sorunu var ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim izleyicilere. Bugün uykuya dalmakta zorlananların %70'inin sorunu sol burunlarının aktif olmaması. Bu kadar basit. Birçok danışanımız bizim uyuyamıyor. Diyoruz ki sağa kapat ve soldan derin nefes al ver. Mümkünse 25'e kadar say. Say 25'e kadar 1, 2, 25'i görmeden uykuya dalan çok oluyor. Nedenini de anlatayım. Bu insanlara mantığı anlamak lazım. Bununla uykuya mı dalıyoruz Tabii bunu uykuya yapınca? dalmak Ay çok güzel kolaylaştıran bir bilgi. şeydir bu. Hakikaten de çok işe yarıyor. Bazıları yazıyor. Hocam bende işe yaramadı. Şunu gördüm ben. Soldan nefes alıp solu kapatıp sağ uyandırır. Ters nefes yaparsanız sağ burundan aldığınız nefes uyandırır. Sol burun uykuya geçmeyi kolaylaştırır. Zaten bu beyinle alakalı bir şey. Sol burundan aldığımız nefes esasında beynimizin sağ lobu aktif oluyor. Sağ lob rüya gördüğümüz beyindir. Duygular, maneviyat da aktiftir. Sol beyin mantıktır. Eğer sağdan bu nefes aldığımız zaman beynimizin sol kısmı ne yapacağız, ne edeceğiz? Uykuya dalamıyorsun, gevşeyemiyorsun. Aslında oldukça basit bir etki ve işe yarıyor gerçekten. Süper. Ama %70'i. Fakat bazı insanlar vardır. Mesela korkarak uyanıyorsun diye korktun. Şimdi yatağa gitmekten korkuyor. Mesela bazı depresyon vakaları vardır. Gerçekten ona uyumakta zorlanan. Çünkü yalnızlık o duygu. Tamam mı? O duygunun verdiği iz insanı. Bunların travmalarında temizlenmesi gerekir. Ama uyku sorunu çözmeyi mutlaka koyunuz. Çünkü diyor ki hocam 8 saat işte uzmanlardan daha iyi mi bileceksin? Bana bakın birçok uzman söylediğimizi zaten ortaya koyuyor. Louis Ignarus söylüyor 6 saatten fazla uykuda nitrik oksit düşer diye. Nitrik oksit düşmesi kalp krizi nedeni. Çok 6 net saat bir şey ideal bu. ama tabii sağlıklı uyuyabiliyorsan. Aynen öyle. Son bir nefes tekniği gösterelim. Herhangi bir ağrı olabilir. Baş ağrısı, karın ağrısı, mide ağrısı, ne bileyim diş ağrısı. Şimdi birkaç Ağrı geldiğinde Aynen nasıl öyle. nefes alalım? Mesela baş ağrısı ve sırt ağrısı çok yaygın ya toplumda. Hı hı. Bunu göster. Mesela Tamam. sırtınız ağrıyorsa denemek ister misiniz siz de? Çok basit bakın. Hadi bakalım. Şöyle bir sarılın. Omuzlarınızı şuradan Şöyle tutun. mi? Doğru mu yaptım? Şöyle biraz kamuğunuzu çıkartın. Ve şimdi Şöyle. isteyeceğim sırtınıza nefes alın. Burundan yavaş yavaş sırtınıza nefes alın. Bakın şöyle beraber yapalım. Bakın. Almaya devam edin ama uzun uzun. Tutun nefesinizi aldıktan sonra. Tutabildiğiniz kadar. Bakın oksijen şu an sırtınızda. Sırtı oksijenlendirirken rahatlayın. Sırtınızda rahatlama hissettiniz mi? Evet. Mesela sırt ağrılarının büyükçe tabii bunu bir kere de geçmeyebilir. Tabii Fakat süreklilik sırta haline nefes alıp getirirsen. tuttuğumuz zaman oksijen çok iyi kullanılıyor. Baş ağrısına da mı iyi geliyor Baş bu? ağrısı, bu baş ağrısına gelebilir ama baş ağrısı için mesela 2 tane basit teknik öğretelim insanlara Hadi. fayda sağlasın. Bunlardan bir tanesi şu. Nefes alıp tutup burnunuzu kapatacağız. Yani oksijenin burada çalıştığını Tamam, düşüneceğiz. Yani burayı tabii uzun olacak. Yaklaşık 1 dakika kadar Evet, tutmak 1 lazım. dakika tutacağız. Baş ağrınız Mümkünse geçiyor mu, geçmiyor mu? tutabilirsek Bakın. geçecektir. Bakın migren ataklarına bile iyi geldiğini defalarca süper. gördüm. Çünkü oksijen rahatlatıyor bizi, gevşetiyor, tamam mı? Baş ağrısı için bazılarında şurada çok ağrı hissederler, gerginlik hissederler. Burada gerginlik hissediyorlarsa yapılması gereken en basit teknik şu. 20-25 dakika ayıracaklar. Sert zemin böyle ahşap, işte parke ama sıcak olsun tabii. Hani kalorifer boruları geçer, kışın soğuk yere yatmayız. Ama halı yumuşak zemin, sert zemin üstüne sırt üstü yatıyorsunuz. Dizleri kırıyorsunuz. Eller yanda ve bırakıyorsunuz. Omurga kendi ağırlığıyla gevşediğinde, kaslar gevşediğinde buradaki şey gider ve baş ağrısı geçer. Yani 20-25 dakika ama 20 dakikadan önce o tam gevşeyemiyor. En az 20 dakika diyelim buradan. Daha ne olsun, bir sürü güzel bilgi öğrendik. Bilal Cantürk uzun bir aradan sonra bizimleydi. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza ederim. sağlık. Bütünün hayrına olsun, şifa olsun herkese bu yayın, öyle diyelim. Daha fazlası için de onun sayfasına bakmanız gerekiyor. Çok çok teşekkür ederiz. Ben sağ teşekkür olun. ediyorum. Çok keyif aldım Ferdan. Teşekkürler. Biz de öyle, sağ olun. İzlediğiniz için de sizlere teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.